Merhaba araştıran insanlar. Bazı nesnelerin sahiplerinin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına sebep olduğu düşünülmektedir. Bu nesnelere sahip olan kişilerin yaşadıkları o kadar barizdir ki ister inanın ister inanmayın bu nesnelere sahip olmak istemezsiniz. Ölümün tanrıçası lakaplı saf kalker taşından oyulmuş Lemp kadınları heykeli 1787 yılında Lemp Kıbrıs'ta bulundu. Tarihi M.Ö. 3500'e dayanan heykelin bir tanrıçayı daha çok doğurganlığı temsil ettiğine inanılıyor. Heykel ilk olarak Lord Elpent'a ait olmuştu. 6 yıl süren bu süreçte Elpent gizemli bir şekilde ailesinden 7 birey'i kaybetmişti. Heykelin sonraki iki sahibi Ivor Mannucci ve Lord Thompson Noel ve bütün aile bireyleri birkaç yıllık süre içerisinde ölmüştür. Heykelin dördüncü sahibi Alan Beaverbrook da eşi ve iki kızı ile birlikte ölmüştü. Buna rağmen Beaverbrook'ların iki oğlu hayatta kalmıştı. Okültizme inanmadıklarını dile getiriyorlardı. Ama yine de ani bir şekilde ailelerinden 4 kişiyi kaybetmek onları korkutuyordu. Bu yüzden heykeli günümüzde bulunduğu yer olan Edinburgh'da bulunan İskoçya Milli Müzesi'ne bağışladılar. Kısa bir süre sonra heykel müzedeki yerini aldı. Heykelin sergilendiği müze müdürü kısa bir süre sonra öldü. Heykeli ilk temizleyen işçi de öldüğünden beri heykele kimse dokunmadı. En sonunda heykel bir camın içine muhafaza edilerek birilerinin dokunmasının önüne geçildi. 1702'de Thomas Busby adında bir suçlu suçu yüzünden idam edilmek üzereydi. Ölmeden önce son isteği İngiltere Trisk'te en sevdiği barda en sevdiği yemeği yemekti. Yemeği bitirince ayağa kalktı ve "Her kim benim sandalyeme oturmaya cesaret ederse ani ölüm onu bulsun" dedi. Sandalye barda yüzyıllar boyunca kaldı. Müşteriler sürekli birbirlerini koltuğa oturtmak için cesaretlendirmeye çalışıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında yakınlardaki bir üssün havacıları bara uğradı ve sandalyenin lanetini bilen yerli halk koltuğa oturan askerlerin hiçbirinin savaştan geri dönmeyeceğini fark ettiler. 1967'de iki hava kuvvetleri pilotu sandalyeye oturmuştu. Bardan çıktıktan hemen sonra araçlarını bir ağaca çarptılar. Bundan bir yıl sonra sandalyeye oturan bir çatı tamircisi çatının çökmesi sonucunda hayatını kaybetti. Barı temizleyen kadının da ayağa takılıp sandalyenin üzerine düştü. Çok kısa bir zaman içerisinde beyin tümörü yüzünden öldü. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Barın sahibi daha sonra sandalyeyi bodruma kaldırdı. Sandalye bodrumda olmasına rağmen kurbanları son bulmadı. Kargo kutusunu bodruma yerleştirmeye giren kargo taşıyıcısı dinlenmek için sandalyeye oturmuştu. Aynı gün içerisinde trafik kazasında hayatını kaybetti. En sonunda bar sahibi 1972 yılında sandalyeyi yerel bir müzeye teslim etti. Müze sandalyeyi kimsenin oturamayacağı bir konuma taşıyıp ziyaretçileri güven altına aldı. Myrtles çiftliği Amerika Birleşik Devletleri'nin en lanetli pansiyonlarından. Aynı zamanda dünyanın da en lanetli pansiyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Çiftliğin tarihi 1796 yılına dayanıyor. Çiftlik Kızılderili mezarlığı üzerine inşa edilmiş. Buna ek olarak en az 10 cinayetin işlendiği ve paranormal olayların günlük yaşandığı bir yer olduğu anlatılmakta. Binadaki belki de en lanetli öğe ise 1980'de eve eklenen bir ayna. Pansiyonun misafirleri aynada tuhaf saklanan figürler ve ayna camında muhtemelen bir çocuğa ait el izleri olduğunu anlatıyorlar. Efsaneye göre ayna Sarah Woodruff ve çocuklarının ruhunu barındırıyordu. Woodruff'lar zehirlenerek ölmüştü. Bir inanışa göre ölümden sonra aynanın üzeri örtülmezse ölen kişilerin ruhları aynaya hapsolurdu. Bu aynanın üzeri örtülmemişti. O yüzden inanışa göre Woodruff'ların ruhları aynanın içerisinde yaşıyor. 19 yaşında ölen Tutankamon'un lanetli mezarı muhtemelen Mısır firavunları mezarlarının en ünlülerinden biri. Tutankamon'un mezarı Howard Carter tarafından 1922'de keşfedilmişti. Cesaret edip mezara girmeyi başarmış neredeyse herkesin firavunun laneti yüzünden kötü şansa, hastalığa ya da ölüme maruz kaldıkları görüldü. Carter'ın çok sevdiği uğurlu kanaryası nereden geldiği belli olmayan bir kobra yılanı tarafından yendi. Kobra yılanı Mısır hükümdarlarının simgesi olarak kabul edilir. Mezarlığın bulunmasından birkaç hafta sonra kazıların finansal desteğini sağlayan İngiliz Lord Carnarvon'un sağlık durumu kötüye gitmeye başladı. Kan zehirlenmesine yakalandığı açıklanan Lord kısa bir süre sonra vefat etti. Eş zamanlı olarak Lord'un köpeği Susie'nin de ulumaya başladığı ve öldüğü söylendi. Lord'un ölümüyle birlikte lanet dedikoduları da şiddetlendi. Bu dedikoduların en temel dayanağı ise Firavun'un mezarındaki hieroglif yazısıydı. Yazı şöyle diyordu:
Firavun'un mezarına her kim dokunursa ölümün kanatları onu saracaktır. 1970 yılında bir kadın üniversiteye giden kızına alışveriş esnasında regedan tarzı bir bebek aldı. Kızı bebeği beğendi ve evine götürdü. Çok zaman geçmeden genç kız ve oda arkadaşı bebekten kaynaklanan tuhaf şeyler olduğunu fark etti. Bebek kendi kendine hareket ediyor, kimsenin bebekle temas dahi kurmadığı zamanlarda bebeği başka odada buluyorlardı. Bir gün kendilerine ait olmayan parşömen bir kağıt üzerine karalanmış çocuk yazıları buldular. Dehşete uğrayan kızlar soluğu bir medyumun yanında aldı. Medyum onlara bebeğin bir apartmanda hayatını kaybeden küçük bir kıza ait olduğunu söyledi. Adı Annabelle olan küçük kız medyuma onları çok sevdiğini ve onlarla kalmak istediğini söyledi. Üniversiteli kızlar da bu teklifi kabul etti. Ne yazık ki bu iznin verilmesine rağmen paranormal olaylar devam etti. Bir gece erkek arkadaşları bebek tarafından saldırıya uğradı. Göğsünde ve vücudunun diğer kısımlarında çizik izleri vardı. En sonunda oldukça ünlü medyumlardan olan Ed ve Lauren Warren ile görüşmeye karar verdiler. Evli çift bebeğin küçük bir kızın ruhunu barındırmadığını, onlara yalan söylediğini, aslında onlara hakim olmak isteyen kötü niyetli bir şeytanı barındırdığını söyledi. Genç kızlar Annabelle'yi Warrens çiftine verdiler. Çift bebeği Connecticut'taki gizli müzelerindeki cam vitrine yerleştirdi. Cama ise uyarı yazısı eklediler. Uyarı, sakın açmayın. 1849 yılında zengin bir ailenin kızı olan Anna Baker, alt sınıf bir demir işçisine aşık olmuştu. Anna'nın babası Alice Baker evlenmelerine izin vermedi. Genç delikanlıyı kasabaları Altona, Pensilvanya'dan sürdürdü. Kızını ise ömür boyu evde kalması için lanetledi. Anna babasına çok kızgındı. 1914 yılında ölene kadar asla aşık olmadı ve evlenmedi. Ömrünün sonuna kadar sert ve kızgın kaldı. Anna babası aşık olduğu adamı sürmeden önce düğününde giymek üzere güzel bir gelinlik seçmişti. Düğün olmayınca aynı bölgede yaşayan yine varlıklı bir ailenin kızı olan Elizabeth Desert gelinliği onun yerine giydi. Gelinlik yıllar boyunca dillerden düşmedi. Yıllar sonra gelinlik tarihi bir derneğe verildi. Daha sonra Baker konağı müzeye çevrildi. Gelinlik Anna Baker'ın yatak odasında bir camın içerisine konuldu. Anna'nın ölümünden sonra ziyaretçiler gelinliğin kendi kendine hareket ettiğini iddia ettiler. Özellikle dolunay gecelerinde buna sebep olabilecek doğaüstü olmayan nedenleri saptayabilmek için araştırmacılar geldi. Fakat elleri boş döndüler. Kimse gelinliğin neden hareket ettiğini anlayamadı. Anna belki de en sonunda gelinliğini giydi ve sebep buydu. Bulgaristan'da son 10 yılda 0888, 888, 888 numarasını arayan tüm kullanıcıların ölmesi üzerine telefon şirketi bu numaranın kullanımını yasakladı. İnsanları endişelendirmek ve dikkat çekmek amacıyla oluşturulmuş bir komplo olarak düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Numaranın ilk sahibi mobil telefon şirketinin CEO'su Vladimir Grasnov'du. 2001'de henüz 48 yaşındayken kanserden öldü. Çok temiz bir iş geçmişi olmasına rağmen iş rakibinin radyoaktif zehirlenmesi yüzünden kanser olduğu söylentilerinin ardı arkası kesilmedi. Lanetli numara daha sonra Bulgar mafya patronu Konstantin Dimitrov'a geçti. 2003'te 500 milyon dolarlık uyuşturucu ticareti imparatorluğunu kontrol etmek için Hollanda'ya yaptığı gezide bir tetikçi tarafından vuruldu. 31 yaşında ölen Dimitrov vurulduğu sırada bir mankenle yemek yiyordu ve telefon yanındaydı. Ölümünün arkasında Rus mafyası olduğu söylendi. Telefon numarası daha sonra kanunsuz işler yapan iş adamı Konstantin Disliv'e geçti. Telefon numarasını aldıktan sonra 2005'te bir restoranın önünde vuruldu. Emlakçı Disliv, gizliden gizliye büyük bir kokain satıcılığı işi yürütüyordu. Numaraya o zamandan beri Disliv'in öldürülmesiyle ilgili davayı araştıran polisler tarafından el konuldu. Bu ürkütücü bebek, Key West, Florida'da yaşayan Robert Eugene Ott adlı bir çocuğa aitti. 1896 yılında bebeği aileden nefret eden ve büyü yapabilen ailenin hizmetkarı hediye etmişti. Küçük çocuk oyuncağı çok sevdi. Çoğu zaman da onunla konuşurdu. Otto'ların evindeki hizmetkarlar endişeleniyordu. Çocuk oyuncak bebekle konuştuğunda hayalet sesleri duyduklarına dair yemin ediyorlardı. Komşular da evde kimse olmadığında oyuncak bebeğin pencereden pencereye hareket ettiğini söylüyordu. Bebek yaramazlıklar yapmaya başlamıştı. Korkan çocuk o yaramazlıkları kendinin yapmadığını söylüyordu. Odalar dağılıyor, vazolar kırılıyordu. Robert korkmuş ve haberi yokmuş gibi görünse de suçlanıyordu. Bebek bunları yapmaya devam ediyordu.
Çok sonra ev Robert'a babasından miras kaldı ve Robert 1972'de öldü. Ev başka bir aile tarafından satın alındı. Evin küçük kızı çatıda bebeği bulduğunda bebekten çok korkmuştu. Ailesine bebeğin canlı olduğunu ve onu öldürmek istediğini söyledi. Oyuncak bebek nihayet Key West'teki bir sanat galerisi ve tarih müzesinde sergilenmeye ve bugüne kadar kalmaya devam etti. Garip bir şekilde müzeye gelen ziyaretçilerin oyuncak bebeğin fotoğrafını çekmek için izin istemeleri gerektiği söyleniyordu. Yapmazlarsa efsaneye göre lanetleneceklerdi. Dybbuk kutusu, Yahudi geleneklerine göre yaşayan bir şeytani ruh tarafından lanetlenmiş olan bir şarap dolabı. Dybbuk kutusu, eBay'da yayınlanan ürkütücü bir ilan ile gündeme geldi. Hikaye, Eylül 2001'de bir antika tüccarının Portland, Oregon'da katıldığı bir açık arttırma sırasında başladı. Açık arttırma, 103 yaşında ölmüş bir kadının eşyalarını satmak için düzenlenmişti. Kadının torunu ise alıcının sıradan bir şarap dolabı satın almadığını anlaması için büyükannesinin geçmişi hakkında onları bilgilendirdi. Yaşlı kadın, 2. Dünya Savaşı sırasında bir Nazi toplama kampında aile bireyleri arasında sağ kalabilmiş tek kişi olan bir Yahudiydi. Amerika'ya göç ettiğinde şarap dolabı ve 2 eşyası yanında götürdüğü tek şeydi. Yaşlı kadının torunu, büyükannesinin her zaman kutuya uzak bir yerlerde sakladığını ve asla kutunun açılmaması gerektiğini, bunun nedeninin ise kutunun Dybbuk adı verilen kötü niyetli bir ruhu içinde barındırdığını söylemişti. Yaşlı kadın öldüğünde kutunun kendisiyle birlikte yakılmasını istemişti. Ama bu Yahudi geleneklerine aykırı olduğundan ailesi bu isteği gerçekleştirmemişti. Antika tüccarı torununun duygusal nedenlerden ötürü kutuyu satmak isteyip istemeyeceğini sorduğunda kadın çok üzülüp bir anlaşma yaptık, almak zorundasın diyerek şiddetle reddetti. Antikacı kutuyu alıp dükkanının bodrum katına yerleştirdi. Çok geçmeden tuhaf ve ürkütücü şeyler olmaya başladı. Asistanı tüccara korku içinde seslenerek ışıkların kesildiğini, kapıların kilitlendiğini ve bodrumdan gelen tuhaf sesler olduğunu söyledi. Tüccar bodrumu kontrol ettiğinde her yere yayılmış kedi idrarı kokusu ve kırılmış ampullerle karşılaştı. Tüccar şarap kutusunu daha sonra annesine hediye etti ve kadın hediyeyi aldıktan sonra felç geçirdi. Hastanede gözyaşları kontrolsüz şekilde gözlerinden dökülürken hediyeden nefret ettim cümlesini heceledi. Tüccar kutuyu birkaç kişiye armağan etmeye çalıştı. Ancak genellikle birkaç gün içinde kutuyu geri getirdiler. Çünkü insanlar ya beğenmiyorlardı ya da kutuda kötü bir şeyin olduğunu hissediyorlardı. Tüccar tekrarlayan kabuslar görmeye başladı. Kutuyla yakın temas kuran diğer aile üyeleri de aynı kabusu görüyorlardı. Çevresinde gölge şekillerde görmeye başladı. Paranormal bir şey olduğunun farkına vardığında araştırma yapmak üzere bilgisayar başına oturdu. Ama araştırma yaparken birden uyuyakaldı. Uyandığında sanki birisi ensesinde nefes alıp veriyordu. Kafasını çevirdiğinde büyük bir gölge figürüyle karşılaştı. Daha sonra kutuyu aldığından beri başına gelenleri ayrıntılı olarak anlatan bir ilanla kutuyu eBay'de satışa sundu. Missouri'deki bir tıbbi müzenin müdürü olan Jason Huxton kutuyu eBay açık arttırmasından satın aldı. Daha sonra Dybbuk kutusunun garip öyküsünü ayrıntılarıyla anlatan bir kitap yazdı ve 2012'de kitaptan uyarlanan film The Possession korku filmi çekildi. 2000 yılında anonim bir eBay satıcısı Bill Stonham'a ait Direnen Eller adlı bir tablo ilanı yayınlandı. Bu resim şu anda dünyanın en lanetli sanat eserlerinden biri olarak görülüyor. Resimde bir camın önünde erkek çocuğu ile birlikte duran ürpertici bir bebek görünüyor. Resim 1972 yılında yapılmış ve Hollywood aktörü John Marley tarafından satın alınmış. Daha sonra eBay'de satın alanı büyük problemler bekliyor şeklinde ilan yayınlanarak satılmak istendi. Kaliforniyalı bir çift tarafından satın alındı. Çifte göre resimde yer alan figürler gece hareket ediyordu. Bazen tablodan tamamen kayboluyorlardı. Resimde bulunan erkek çocuğun resmin asılı olduğu odada gezindiğini ekliyorlardı. Aynı zamanda tabloyu satın alan herkesin hasta ve zayıf düştüğü söyleniyordu. Küçük çocukların tabloya baktıktan sonra odadan bağırarak kaçtığı anlatılmıştı. Ebeveynler görünmez ellerin çocukları yakalamaya çalıştığını hissettiklerini dile getiriyordu. Bunun aksine başka kişiler bu hissin hava akımından kaynaklandığını iddia ediyorlar. Resmi online olarak görüntüleyenler bile huzursuz, dehşet verici ve korkunç hissettiklerini anlatıyordu. Hatta bir kişi resmi yazıcıdan çıkarmak istediğinde yazıcının çalışmadığını fark etti. Üstelik yazıcı yeniydi ve daha önce hiç böyle bir sorunla karşılaşmamıştı. Resim Grand Rapids, Michigan'da bulunan bir sanat galerisi tarafından satın alındı.
Galeri, resmi yapan ressamla iletişime geçtiğinde ressamın kendi yaptığı eserin paranormal bir olayla gündeme gelmesinden şaşırdığını belirtiyordu. Sadece resmi gören 2 kişinin resmi gördükleri sene içerisinde öldükleri bilinmektedir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Küt TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.